Merhaba arkadaşlar, Anlatan Adamların yeni sezonunda bu bölümünde benim çok uzun zamandır beklediğim, sonunda dediğim bir otomobili anlatacağız. Yeni Nissan Z'ye yakından bakacağız. Bizim gibi otomobil meraklılarının ve takipçilerimizin de bu konuda bize destek vereceğine eminim. En sevdiği şeylerden bir tanesi Japon spor otomobillerdir. Özellikle 90'lara baktığınız zaman çılgın gibi Japon otomobiller görürsünüz. Değişik değişik arabalar, Supra'lar, Skyline'lar, 200 SX'ler, 240 SX'ler, S2000'ler, deli gibi motorlar, RB26'lar, 2JZ'ler falan. Böyle Japonlar hepimizin aklını o zamandan beri alıp götürüyor. Ama son zamanlarda bir suskunluk vardı ortalıkta. Japonlar daha böyle bir konservatif, işte ya biz çevreci otomobiller yapalım, çok artık bu şeye bulaşmayalım, para yok falan gibi şeylerden o özlediğimiz otomobiller göremiyorduk. Daha çok Avrupalılar artık bu konuda daha dominant hale geldi. Baktığınız zaman Honda son zamanlarda S2000'i bitirdikten sonra sadece NSX'i çıkarttı ama o bizim istediğimiz araba değil. İşte 4 çeker, elektrikli, hibrit, pahalı ve bu çok hani bizim o istediğimiz, özlediğimiz Japon değil. Honda o açıdan bir suskun, çok sesi soluğu çıkmıyor. Subaru'da çok fazla yeni o VRX'ler, STI'ler, o eski çılgın Impreza'lar falan onlar pek yok. Daha stabil bir şekilde ilerliyor. Sadece BRZ çıktı Toyota ile birlikte, GT86 ya da BRZ. Bu istediğimiz otomobile yakındı ama hala tam değil. Çünkü giriş seviyesi satın alınabilir, İlk spor otomobil olarak düşünülmüş daha basit bir araba çıkardılar. Fikir çok güzel, çok keyifli bir araba, hala alınabilir bir araba ama tam o aradığımız yerde değil. Biraz güçsüz tarafta kalıyor çünkü. Daha fiyatını uygun tutmak için atmosferik çıktı 200 beygirle. Güzel bir motor ama o çok böyle aradığımız güçlü, çılgın Japon hissiyatını vermiyor. Yeni modeli geldi 2.4 litreyle. Biraz daha güçlü motorla geldi. 2.4 litre hacminde yine Boxer 4 silindir bir motor. Satın alınabilir kategorisinde. Yani satın alınabilir derken dünyadaki diğer vatandaşlar için konuşuyorum. Bizim için değil. Çünkü buradaki amaç ilk spor otomobilini alacak gençler, İşte otomobilden keyif alan insanlar için satın alınabilir bir şey yaratmak ama yeni 2.4 litresiyle bizde bir de bir üst vergi dilimine geçiyor. Artık 2 litreler bile milyonların üstündeyken 2.4 artık 1.5 milyona falan alınabilirse şükrederiz herhalde. Zaten para çok kolay kazanılan bir şey değil. Hele ki işte öğrencisin, yeni işe girmişsin falan. Bu 1.5 milyonlar havada uçuşurken onu da almak mümkün değil. Tabii dünyadaki diğer vatandaşlar için daha uygun fiyatlı. Onun haricinde Supra çıktı. Bizi heyecanlandıran bir otomobildi ama fanlarını şu şekilde üzdü. Bir BMW olduğu için üzdü. Z4 ile aynı platformu kullanıyor. Motor, elektronikler, bütün mekanik sistemler her şeyi BMW olduğu için. Bu da Japon severleri biraz üzdü, tam tatmin etmedi. Benim açımdan yeni Supra çok güzel bir spor otomobil. Motoruyla, şasisiyle, diferansiyeliyle çok keyifli bir otomobil. Hatta sürdük. Onun da videosunu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Benim açımdan tek bir sıkıntısı var. O da bir BMW olduğu için biraz pahalı. 3 litresini aldığınız zaman işte o BMW iDrive'ıyla, işte o kaliteli iç kabiniyle vesaire gelince haliyle fiyatı biraz artıyor. Yani benim için çok güzel bir spor BMW ama çok güzel bir Japon otomobil mi? Değil. Çünkü Japon otomobil alan birisi böyle iç kaliteye çok özen göstermez. Ya da bu kadar detaya işte en teknolojik orta konsola o kadar düşünmez. Onlar için önemli olan arabanın performansı ve nasıl keyif verdiğidir. Tam da burada istediğimiz araba sonunda Nissan Z geldi. Diğer otomobillerden konuşurken asıl konumuza gelmemiz biraz uzun sürdü ama neden önemli olduğunu anlatmak için bunları bilmek gerekiyordu. Yeni Nissan Z'ye baktığımızda sonunda gerçekten istediğimiz gibi Japon bir spor araba geldi. Öncelikle dışından başlayalım. Tasarımı benim oldukça hoşuma gitti. Arka tarafına baktığınız zaman daha retro bir tasarım var. Bana biraz 240 SX o nesli anımsattı. Özellikle komple arka siyaha baktığınız zaman bana bu anımsamayı verdi. Ön taraf biraz daha 350Z'ye benziyor. Zaten aslında bu 350Z'nin devamı. İlklerine baktığımız zaman aslında ilk çıkan bu Z serisi için 240Z, arkasından 260Z, 280Z, 300ZX
350Z hepimizin en sevdiği olabilir Tokyo Drift'ten ötürü. Arkasından 370Z ve sonunda da yeni Nissan Z. Bu sayılara baktığınız zaman aslında hepsi motor hacmiyle alakalı. İşte 240 olan 2.4 litre. En sona baktığınız zaman 370 ise 3.7 litre hacminde. Bunların hepsi atmosferik olduğu için hacim artarak giderken, sayılar artarken yeni nesil Z'ye baktığımız zaman çift turbolu 3 litre hacminde bir V6 görüyoruz. Sayıyı geriye götürmemek adına bu sefer başına 300Z demediler. Çünkü bu pazarlama stratejisi anlamında insanları yanlış yönlendirebilir ve daha düşük gözükebilir diye sayı kısmını komple silip Z koydular. Bu 3 litre hacmindeki motor V6 çift turbolu ve 400 beygir gücünde. Ya sonunda böyle dedim ki alabileceğim, almak isteyeceğim bir Japon otomobil. Çünkü eskilerden beri Japon otomobillerine benim de bir hayranlığım, bir sevgim var. Ama son zamanlarda alınabilir bir versiyon çok fazla yoktu. Bu motorla, bu şasiyle, bu spor otomobille bence tamamen Japon severlerin gönlünü kazanacak. Ya bu alınır dedirtecek bir otomobil. Fiyatından daha sonra bahsedeceğiz. Ama daha güçlü olmasına rağmen Supra'dan daha ucuza çıkacak. Bu da çok önemli bir konu. İkinci bir konu da standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla geliyor. Supra'da görmediğimiz bir şey. O bir BMW olduğu için 8 ileri ZF ile birlikte geliyor. Ama burada isterseniz 6 ileri manuel alabileceksiniz. Bu da ne demek? Türkiye'de görür müyüz çok fazla bilmiyorum ama yurt dışında yine bu arabanın eskilerde olduğu gibi Tokyo Drift'ten sevdiğimiz 350Z gibi drift versiyonları, modifiye edilmiş versiyonları, yarışa katılacak versiyonları hepsini bütün dünya yapacaktır. O eski Japon severler grubu tekrar birleşecektir eminim ki. Tabii ki bunun yanında kilitli diferansiyel alabiliyorsunuz. Zaten böyle bir otomobilde olmazsa olmaz şeylerden bence bir tanesi. Motorun biraz daha detaylarına baktığımız zaman o eskiden olduğu gibi böyle kurşun geçirmez bir motor olmayacaktır. Ama hali hazırda zaten var olan bir motor. O da Infiniti Q50 ve Q60'da kullanılan bir motor bu. VR30DDTT kodlu bir motor. Nissan severler bilecektir. Zaten kodlama tanıdık bir motor. V şeklinde 3 litre hacminde olduğunu 30'dan anlıyoruz. Twin Turbo, sondaki TT ve direkt enjeksiyonlu olduğunda yine isminden çıkartabiliyoruz. Bunun haricinde daha yeni nesle özel özellikler var. Silindir duvarları kaplamalı. Bu aynı B58 yani şu anki Supra'daki motorla aynı teknoloji diyebiliriz. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. O eskilerdeki gibi işte motorun başına bir şey geldi. Bloğu hemen honlayayım, duvarlarını temizleyeyim yapamazsınız. O kaplama olduğu için bu tip şeylere izin vermeyecektir. Yani motor hacmiyle oynamanız biraz zor. Egzoz manifolduna entegre edilmiş çift turbo var. Bu da ne demek? Bu arabayla, bu motorla hemen basit oynamalarla fazlaca güç üretmeye başlayacaktır insanlar. Turbo değiştirmeye gerek kalmadan bile ufak tefek yazılımlarla işte tak çıkar modifiye parçalarıyla 500 beygirlere çıkartanlar var. Hali hazırda Infiniti'de kullanıldığı için zaten onu modlamış olanlar var. İç tarafı komple yeni, dışı çok yeni değil aslında şasisi 370Z tabanlı olduğu için dış şekli 350-370Z'ye bayağı bir benziyor. İçini ama tamamen yenilemişler. Ortada yeni nesile uygun dijital komple büyük bir gösterge paneli var. Ortada yine güzel bir ekran var. Spor otomobil olduğu için bazı detayları atlamamışlar. Analog 3 tane gösterge var orta konsolda. Bunlar turbo basıncını, turbo hızını ve de voltajı gösteriyor. Turbo hızını gösteren başka otomobil var mı emin değilim. Turbo kaç RPM'le dönüyor? Onu o saat üstünden görebiliyorsunuz. Bu da şu demek, biz bu arabayı gerçek tutkunlara yaptık. Benzer bir detayı videoları izlerken ana göstergede gördüm. Normalinde motorun yağ basıncı, yağ sıcaklığı olur. Motor suyu sıcaklığını da görürsünüz. O da var, güzel. Altta bir gösterge daha var. O da diferansiyelin yağ sıcaklığını gösteriyor. Yani diyor ki, yanlayacak arkadaşlar, size de buraya bir gösterge koyduk. Drift yaparken İşte diferansiyeli ne kadar ısındı, bir sorun var mı yok mu buradan takip edebilirsin mesajı da bence aşağıdan verilmiş. Zaten reklam filmine baktığınız zaman da işte sürekli performanslı kullanım, yanlamalar vesaire var. Yani bu arabanın ne amaçla yapıldığı çok belli. Tam istediğimiz gibi bir araba sonunda oldu. Peki ne oldu da Nissan bu işi becerebilirken, istediğimiz Japon spor otomobili verirken
Toyota Supra ile bunu tam beceremedi. Bunun iki tane temel sebebi var. Bir tanesi Nissan'ın elinde zaten halihazırda bir şasi var. 370 ise daha önceden. Yani bunu kullanarak, bunu geliştirerek bir araba yapabiliyorlar. Maliyeti çok arttırmadan. Toyota'nın elinde böyle bir şasi yok. En son çıkardıkları otomobil Lexus LFA spor olarak. O da çok daha üst düzeyde sınırlı üretilmiş. Şasisi karbon fiberden yapılmış bir otomobil. Bunu alıp geliştirip standart kullanıcıya sunabilecekleri bir maliyette olmaz. Nissan burada avantajlı. İkinci konuda ellerinde motor var. Infinity'den gelen bu 3 litre V6 motor hali hazırda var ve entegre edebiliyorlar. Toyota'da bu da yoktu. Sıfırdan bir motor üretmeleri lazımdı. Tabii ki bu da çok pahalıya patlayacağı için araba çok pahalı olacaktı. Ve yine o istediğimiz Supra'yı alamayacaktık. Onun yerine komple arabayı BMW'den almayı tercih ettiler. Buna rağmen Toyota'nın Supra'nın fiyatı hala daha fazla. Benzer özellikteki versiyonlarına baktığınız zaman giriş seviyesinde Supra'nın fiyatı yaklaşık yurt dışında 50 bin dolar. Z'nin fiyatı ise 35 bin dolar olarak bekleniyor. Yani neredeyse %50 fark var arada. 1,5 Z parası verip Supra'yı alabiliyorsunuz. Buna değer mi? Tartışılır. Onu gerçekten arabayı sürüp, görüp, test ettikten sonra karar verilebilecek bir şey. Ama ciddi bir fiyat farkı var. Ve Z'nin muhtemelen Nismo paketi gelecek. GTR'da olduğu gibi. Ve Nismo paketiyle birlikte işte biraz performans, biraz body kit ve yürüyende de değişiklikler olursa küçük bir GTR'a dönüşür. Fiyat bandı olarak da düşük olduğu için dünyadaki vatandaşlar mutlu olur. Türkiye'dekiler ne yazık ki bakar. Hepimizde olacağı gibi. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Siz bir otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları da mutlaka yorumlara yazın. Çünkü özellikle Japon seviyorsanız eminim ki siz de benim kadar heyecanlanmışsınızdır. Bu videoyu beğendiyseniz de videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.